Herkese tekrardan selamlar, sevgiler. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yedikçe yediren, sofralarınızın baş tacı olacak çok lezzetli bir yaz salatası hazırlayacağız. Eminim çok seveceksiniz. Kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum ve hemen işime başlıyorum. Öncelikle tarifimiz için patlıcanları hazırlamamız lazım. Tabii önceden güzelce birkaç kez dışını yıkadım. Ardından bir sebze soyucu yardımıyla incecik kabuklarını soyup çıkartıyorum. Alacalı olacak şekilde soymuyoruz. Bu tarifte tamamını incecik soyalım. Şimdi önce baş kısmını, yani o sap olan kısmını ince bir şekilde kesip çıkartalım. Ardından patlıcanı önce uzununa keselim. Eğer böyle birazcık tombiş bir patlıcansa, yani birazcık böyle kabarık geniş bir patlıcansa önce 3'e keselim. Eğer değilse 2'ye de kesebilirsiniz. Daha sonra verevine keselim. Önemli olan burada patlıcanların çok ince olmaması. Çünkü içerisi biraz sulu, yumuşak ama dışı daha çıtır çıtır bir patlıcan hazırlamamız lazım. Böyle gördüğünüz gibi, böyle eğer ince bir patlıcansa dediğim gibi 2'ye kesmeniz yeterli. Eğer çok kalın bir patlıcansa 3'e kesebilirsiniz. Uzunla kestikten sonra verevine doğradım. Nasıl isterseniz aslında doğrayabilirsiniz ama orijinal tarif bu şekilde ve de en önemli kısım patlıcanların çok fazla incecik olmaması. Yani içerisi sulu, dışı ise daha çıtır olmalı. Şimdi şöyle bir su hazırladım. Tuzlu bir su. Soğuk suyu uygun bir tencereye aldım. Üzerine 1 yemek kaşığı tuz ekledim. Karıştırdıktan sonra doğradığım patlıcanları içerisine alıyorum. Üste kalan patlıcanların havayla temas edip kararmaması için üzerine bir ağırlık yerleştirip bir kenara alalım. Orada acı suyu çıksın. Diğer taraftan salatamızı o lezzetin en uç noktasına çıkaracak o mükemmel sosu hazırlayalım. Öncelikle 2-3 yemek kaşığı kadar soya sosunu uygun bir kaseye aldım. Üzerine 2 yemek kaşığı kadar nar ekşisi, sosu değil bakın, nar ekşisinin kendisini kullanmalıyız. Nar ekşisi ekledim. Acı tatlı şili sos ilavesi yaptım. Dilediğiniz miktarlarda olur. Eşit miktarlarda eklerseniz daha güzel olur. Ama şili sosu bir tık daha fazla eklemenizi özellikle tavsiye ederim. Lezzetini daha üst seviyeye çıkarması için şöyle güzel bir soğuk sıkım zeytinyağı ilavesi yaptım. Zeytinyağı kullanmayabilirsiniz ama dediğim gibi kullanırsanız daha güzel olur. Güzelce karıştırıp hemen bir kenara aldım. Acı ile bir sorununuz varsa çok kullanmayabilirsiniz. Azaltın miktarı ama kesinlikle birazcık da olsa kullanmanızı tavsiye ederim. Diğer taraftan yeşillikleri hazırladım. Reyhan bu salatanın olmazsa olmazı bana göre. Reyhansız hiçbir işe yaramıyor gibi bir şey. Kesinlikle reyhan kullanmanızı tavsiye ederim. Maydanoz, reyhan, elinizde varsa kişniş eğer seviyorsanız, sevmiyorsanız onun yerine sadece maydanoz kullanabilirsiniz. Biraz da dereotu ekledim. Ve eğer isterseniz nane, taze nane de kullanabilirsiniz. Tamamını güzelce doğradım. Hemen bir kenara aldım. Bir diğer unsur da tabii ki de domates. Domatesiniz çok güzel olmalı. Ben her zaman güzel domates deyince aklıma ilk pembe domates gelir. Yani sizler de pembe domates kullanırsanız çok güzel olur. Eğer iyi bir küçük çeri domates bulabiliyorsanız, içi çok fazla sulu olmayan lezzetli bir çeri domates buluyorsanız onu da kullanabilirsiniz ama özellikle bu pembe domatesin çok yakıştığını düşünüyorum. Onu da gördüğünüz gibi böyle elma dilimi şeklinde doğradım, hazırladım. Bir kenara aldım. Diğer taraftan artık patlıcanların acı suyu yeteri kadar çıkmış. Hemen üzerlerini bir peçete yardımıyla güzelce kurulayalım. Bu arada bu mutfak havluları evet çok sağlıklı değil. Kullanmak istemeyenler bezle de kurulayabilir. Ama bezler karardığı için, yani özellikle patlıcan çok fazla kararttığı için tercih etmedim açıkçası. Bu şekilde tek tek güzelce kuruladım. Üzerinin tamamen kupkuru olması lazım ki nişasta üzerine güzelce yapışsın. Şimdi önemli bir detay, burada mısır nişastası kullanıyoruz. Buğday nişastasıyla çıtır çıtır olmaz çünkü. Birkaç yemek kaşığı kadar mısır nişastasını uygun bir kaseye alalım. Patlıcanları tek tek mısır nişastasına bu şekilde bulayalım.
Üzerinin fazla nişastasını böyle silkeledikten sonra hemen kızgın yağın içerisine atarak kızartmaya başlayalım. Üzeri tamamen çıtır çıtır, içi yumuşak, güzel bir şekilde kızarması lazım. Bu arada tarif tamamen Azerbaycan mutfağına ait mi değil mi bilmiyorum. Azerbaycanlı olmama rağmen. Ama son yıllarda Azerbaycan'da çok meşhur oldu. Yani orada neredeyse yapmayan, bilmeyen yok. Restoranlarda, lokantalarda da çok fazla tüketiliyor. Çok seviliyor. Yani menülerde de var. Ama bilmiyorum Türkiye'de biliniyor mu? Ben hiç görmedim açıkçası. Eminim sizlerden de çoğunuz denememişsinizdir. Eğer denediyseniz veya deneyecek olursanız denedikten sonra yorumlarınızı bırakmayı unutmayın lütfen ki bir sonraki deneyecek olanlara da yardımcı olasınız, fikir bildirmiş olasınız. Hemen tamamını gördüğünüz gibi kızarttım. Bir mutfak havlusunun üzerine aldım ki fazla yağından arınsın. Zaten üzerine nişasta olduğu için çok fazla yağ çekmeyecektir ve kızgın yağda özellikle kızarttı ki çok yağ çekmesin. Uygun bir tabak aldım. Böyle güzelce elma dilimi domatesleri sırasıyla diziyorum. Sizler dilediğiniz gibi servis edebilirsiniz. Hani çok güzel görünmeyebilir ama genelde alt kısmına domatesleri yerleştirirler ki suyu çıkmasın. Üzerindeki patlıcanları yani çıtır olan patlıcanları yumuşatmasın. Bu şekilde ben üzerine bolca hazırladığım yeşillikten yani doğradığım yeşilliklerden ekledim. Ardından patlıcanları yerleştiriyorum. Genelde daha kule şeklinde yerleştirilir. Ben tabağıma uygun olacak şekilde yerleştirdim. Son patlıcanı da böyle koydum. Tekrar birazcık yeşillik ekledim. Ve tarifin olmazsa olmazlarından birisi de susam. Çok az miktarda eklenir. Genelde çiğ susam kullanılır ama ben kavrulmuş susam kullanmayı tercih ettim. Ve o lezzeti zirveye çıkaracak en önemli detay bu güzel sosumuz. Sosundan da bolca ekledikten sonra artık servise hazır hale geldi. Sadece bir kez deneyin. Denedikten sonra ne demek istediğimi çok iyi anlayacaksınız. Tadına bakanlar ikinci tabağı istiyor ve diğer yemekler orada kalıyor. Gerçekten çok lezzetli bir tarif. Patlıcanı pek sevmediğim halde bu mezeye, bu salataya bayıldım diyebilirim. Her şeyiyle yani tüm malzemeleriyle birbiriyle uyum içinde damak çatlatan bir lezzet diyebilirim. Eğer sizler de tarifimi beğendiyseniz emeğime saygı olarak beğeni bırakmayı, yorum yazmayı, kaydetmeyi ve sevdiklerinizle paylaşmayı ihmal etmeyin lütfen. Yeni videolu tariflerim için her zaman söylediğim gibi kanalıma tamamen ücretsiz şekilde abone olarak bildirim zilini tüm olacak şekilde etkinleştirmeniz yeterlidir. Tekrardan sizlerle yepyeni bir tarif videosunda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Kalbinizin huzuru, sofranızın bereketi daim olsun.